Merhaba arkadaşlar. Beni yakından takip edenler bilir ki MacBook ile ilgili yaşadığım en büyük problem disk problemi. Diskteki yer problemi aslında. Bu tabii benimle de alakalı, benim iş yapış şeklimle de alakalı ama bence en büyük pay burada Apple'ın. Çünkü donanım konusunda Apple çok ciddi manada cimri. İşin o tarafına girmeyeceğim çünkü oraya girersem çok konuşacağım ve videonun şeyini kaybedeceğim. Kontrolünü muhtemelen, o yüzden girmiyorum. Şimdi şöyle, benim iş yapış şeklimle ilgili derken şunu kastediyorum. iOS uygulaması geliştiriyoruz, Android uygulaması geliştiriyoruz. Dolayısıyla Xcode, Android Studio yüklü bilgisayarımda. Onların SDK'ları yüklü, emülatörleri yüklü, simülatörleri yüklü, ne derseniz adına artık. Öte yandan web tarafında .NET Core ve onunla ilgili şeyler yüklü, uygulamalar yüklü. Asıl işimiz orada zaten bizim. Öteki tarafta işte Node ekosistemi var, Node Modules ve NPM ile ilgili bir sürü şey var. Dosya var yine. Öteki tarafta bakıyorsunuz işte Docker var. Sanallaştırma ile ilgili bir sürü şey kullanıyoruz, kullanmaya çalışıyoruz ki ben o kadar da kullanmıyorum. Ona rağmen bir sürü diskte yer kaplıyor bunlar. Velhasıl hal böyle olunca da 512 GB'lık diske sığmanız çok mümkün olmuyor. Zaman zaman bir şeyleri temizlemeniz gerekiyor. Ama zaman geçtikçe temizleyeceğiniz şeyleri bulmanız zorlaşıyor. Çünkü sağa sola çok saçılıyor bu silinmesi gereken dosyalar. Mol de, bu videonun konusu olan Mol, bize bu noktada yardımcı oluyor ve bizim bilgisayarımızı böyle derinden bir temizleyip aslında diskimizi optimize ediyor. Acayip memnun kaldığımı söyleyebilirim ki bir sürü uygulama kullanıyorum ben bu iş için. Onlardan da kabaca biraz bahsedeyim. Diskteki şeyleri bulmak için, şunu şöyle kapatayım da yapayım tekrardan. Diskte ne kadar yer kaplıyor, nerede ne varı ben hep kendim seçerek silme yöntemini kullanıyordum. Şundan dolayı, çünkü biliyorsunuz bu temizlik araçları zaman zaman sistem dosyalarını silip bilgisayar kullanılamaz hale de getiriyor. Ben her ne kadar Time Machine'le bilgisayarımı yedeklesem de, kodlarımız GitHub'da dursa da işte bir konfigürasyon değişikliği, bir ne bileyim ufak bir aradığını bulamadığın dosya birkaç güne bazen mal olabiliyor bilgisayar yeniden o state'e getirmek için. O yüzden biraz titiz davranmaya çalışıyorum. OmniDisk Sweeper benim için bu işi yapıyordu. Yani atıyorum, şöyle tıklayalım bir tane şeye. Ne kadar işte VS Code 2.9 GB şey kaplıyormuş, yer kaplıyormuş. 2.9 GB extension'mış gibi. Gidip bu extension'lardan böyle buradan bakıp, gerekirse örnek olarak söylüyorum, elden siliyordum. Fakat dediğim gibi geldiğim noktada işi bu şekilde yönetemez oldum. Hatta biliyorsunuz macOS işletim sistemine sonradan şöyle bir uydurmasyon bir şey getirdiler. Diskinizi görüp yönetebileceğiniz güya bir ekran getirdiler ki şunu da anlamak mümkün değil. Benim bildiğim kadarıyla MacBook'u daha ziyade geliştiriciler kullanıyor. Yani şuraya güzel bir, Windows'ta vardı, şu anda Windows'taki durumu bilmiyorum, bir düzgün bir şeyleri uninstall edebileceğimiz, temporary files'ları ya da benzeri şeyleri silebileceğimiz bir şeyler olsa tadından yenmez. Fakat şu şekilde anlamsız bir 1.29 GB müzik varmış, tıklıyorsun, bir şey yok yani. Burada bir tek şu developer kısmına tıkladığınız zaman Xcode ile ilgili olan dosyalar geliyor. Bunun da pratikte çok bir manası yok, onu da söyleyeyim size. Hatta demin bir debug işlemi yapacağım. Yanlış hatırlamıyorsam iOS 26 ile ilgili bir dosya iniyor. 10 GB mesela. Yani 10 GB gerçekten iyi bir rakam. Velhasıl lafı çok fazla uzatmayayım tekrardan. Mol bizim için bu temizlik işlemini ücretsiz olarak yapan açık kaynak kodlu bir uygulama. 20 küsür bin şey var, starı var. Fakat şu uyarıyı da yapmam lazım. Bu tip araçları kullanmadan önce yedek almayı kesinlikle unutmayın. Çünkü dediğim gibi ne olacağı belli olmaz. Ben Mol'ü kullandım. Bir problem yaşamadım. Ama dediğim gibi bu sizin yaşamayacağınız anlamına gelmez. Mol neye benziyor? Kabaca onu da göstereyim size. Şöyle iTerm'ı açalım. Şuraya Mol yazayım. Birkaç tane temel mekanizması var. Bunlardan bir tanesi status. Alttan yukarı çıkacağım. Status bizim bilgisayarımızla ilgili işte metrikleri bize gösteriyor. Diskin durumu, işte güçle ilgili, memori ile ilgili. Biraz zoom yaptığım için tam burada düzgün render edemedi bunu. Şöyle biraz büyütsem. Şöyle cicili bicili bir görüntü bizi karşılıyor. Bu çok da açıkçası benim kullanacağım bir şey değil, onu söyleyeyim. Tekrar Mol diyeyim. Analiz dediği aslında bizim şu demin OmniDisk Sweeper'da baktığımız şu işi yapıyor. Yani şeyleri gezip diskinizi tarayıp hangi klasörün içinde ne var, ne kadar yer kaplıyor, bu bilgileri bize gösteriyor. Optimize sistemi dolaşıp işte memorideki, diskteki şeyleri kontrol edip işte güncelleme var mı yok mu gibi onları optimize etmemize olanak sağlayan bir seçenek. Bunda da benim çok fazla işim olmadı. Olmaz da kolay kolay. Uninstall şu. Mac'te, bilmeyenler için şöyle söyleyeyim. Bir uygulama kurduğunuzda onu geriye kaldırmak istediğinizde kaldırmak için bir mekanizma yok. Yani Windows'taki adını unuttum. Hani Windows'a girip yüklü uygulamaları görüp seçip sil dediğimizdeki
Windows'taki ekran ya da uygulama macOS'larda yok. Siz elle manuel siliyorsunuz. Fakat manuel silmenin şöyle bir dezavantajı var. Ben bu iş için App Cleaner adında başka bir uygulama kullanıyordum bu arada. Şöyle bir tane şuradan mesela Anti-Gravity'yi seçelim. Şimdi normalde siz gidip Anti-Gravity'yi silmek istediğinizde eğer bir uninstall script'i yoksa ya da uninstall için ayrı bir uygulama yapmamışlarsa ki genelde öyle bir şey olmuyor seçenek. Bu app dosyasını siliyorsunuz Applications altından. Ama gördüğünüz gibi Anti-Gravity'nin 737 MB kendisiymiş. 273 MB boyutunda başka bir şey varmış, klasörü varmış. İşte elektronla ilgili başka bir tanım bilmem ne derken burada bir sürü şey daha silmeniz gerekiyor bununla ilintili olarak. Siz direkt şöyle şunları kaldırayım mesela. Elle sildiğinizde sadece şunu siliyorsunuz ve bu diğer klasörler ya da dosyalar zaman içinde birikiyor ve diskte yer kalmıyor. Dolayısıyla bu tip uninstall uygulamaları kullanıyoruz. Buna artık gerek yok. Dolayısıyla Mol'ün içerisinden silmek istediğimde seçip silmek istediğim uygulamayı güvenli bir şekilde kaldırabiliyorum. ESC'ye bastım. Asıl Mol'ün şeyi clean kısmı. Bu clean ile beraber aslında diskteki işte Node Modules ile ilgili olan cache dosyalarını, Docker'daki belki varsa cache, loglar, kullanılmayan volümler, bilmiyorum ne olduğunu ya da sistemle ilgili loglar, cache'ler, tarayıcıların cache'leri, logları gibi şeyleri bizim yerimizde böyle derinden aslında temizliyor ve gayet de iyi yapıyor bu işi. Çünkü ben Mol'ü keşfetmeden önce artık silecek bir şey bulamıyordum. 10 GB'ın içinde gezip duruyordum. Ama Mol'ü yükledikten sonra bayağı bir yer bana açtı açıkçası ve hiçbir sorun da yaşamadım. Dolayısıyla bu kaydı aslında bu yüzden başlattım. Tabii şöyle seçersek command line aracı olduğu için UI'de gözükmeyen farklı özellikler de var. İşte purge de edebiliyor şeyi, diskimizi. Bu şu demek aslında. Demin ne dedim? İşte bir uygulamayı siliyoruz. Onunla ilintili olan diğer dosyalar diskte kalıyor ve bunlar zamanla birikiyor. Bunları da temizleyebiliyor Mol. Touch ID ile beraber şey yapabiliyoruz. Güvenliği sağlayabiliyoruz. Onu da söyleyeyim. Bu da enteresan geldi bana. Denemedim ama muhtemelen düzgün çalışıyordur. Böyle. Bu uygulamayı size paylaşmak istedim. Şu ana kadar hiç temizlik uygulaması kullanmadım. Ücretli bir sürü uygulama bulunuyor. Mol gibi. Fakat onlar bana işte bu App Cleaner, Clean My Mac gibi uygulamalar bana sebebini bilmemekle beraber çok fazla güven vermiyordu. Ama bu hem açık kaynak bir uygulama hem de dediğim gibi bayağı bir star almış. Yani bayağı bir insan kullanmış bunu anladığım kadarıyla. Dolayısıyla buna güvendim. Eğer böyle bir problem yaşıyorsanız Mol'ü size şiddetle tavsiye ederim. Ama dediğim gibi yedek kalmayı unutmayın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız ya da sizin kullandığınız bu tarz uygulamalar varsa paylaşırsanız sevinirim. Ben uzun süreler Windows kullandıktan sonra Mac'e geçmiş bir kullanıcıyım. Dolayısıyla bu ekosisteme çok da hakim olmadığımı düşünüyorum. Yeni öğreniyoruz Mac'i. Her ne kadar 10 yıl olsa da kullanmaya başlayalım. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.